Saka kuşu gibi ötücü kuşlarda ses, memelilerdeki gibi gırtlakta ve ses tellerinde değil, nefes borusunun, trakea, solunum sistemine bağlandığı alt kısımda bulunan siring organında üretilir. Bu mekanizma, zarların hava akımıyla titreşmesi ve kasların ince ayar yapmasıyla çalışır. Konum, sirinks, soluk borusunun iki ana bronşa ayrıldığı noktada yer alır. Titreşim zarları, sirinks içerisinde timpaniform zarlar bulunur. Kuş soluk verirken, akciğerlere bağlı olan hava keselerindeki basınç bu zarları bronş boşluğuna doğru iter. Hava akımı, akciğerlerden gelen hava, ince zarların üzerinden hızla geçerken zarları titreştirir. Bu titreşimler sesi meydana getirir. İnce kas kontrolü, saka kuşu, sirinkse bağlı olan 5 ila 9 çift mikron kası kullanarak bu zarların gerginliğini olağanüstü bir hızla değiştirir. Bu sayede meşhur, tiz ve karmaşık ötüşlerindeki frekans ve nota geçişleri sağlanır. Bağımsız kanallar, sirinksin sağ ve sol olmak üzere iki ayrı ses kanalı vardır. Saka kuşu, bu iki kanalı beyni sayesinde birbirinden tamamen bağımsız olarak yönetebilir. Hatta bir taraf nefes alırken diğer taraf ses üretebilir, böylece kesintisiz ve çok sesli bir melodi çıkarabilirler. Saka kuşlarının ötüş yeteneği, hem doğuştan gelen genetik bir altyapıya hem de çevrelerinden duyarak geliştirdikleri muazzam bir öğrenme sürecine dayanır. Saka kuşları, doğadaki en yetenekli taklitçilerden ve melodik ötücülerden biridir. Öğrenme süreci ve farklı sesleri taklit etme mekanizmaları şu şekilde çalışır. Kritik dönem, genç saka kuşları doğduktan sonraki ilk birkaç ay içinde, duysal öğrenme dönemine girerler. Bu dönemde babalarının veya çevredeki diğer usta erkek sakaların ötüşlerini hafızalarına kaydederler. Deneme ve pratik, hafızaya kaydetme aşamasından sonra, sensörimotor adı verilen pratik dönemi başlar. Genç kuşlar, hafızalarındaki melodileri sirinks kaslarını kullanarak taklit etmeye çalışırlar. Tıpkı bir bebeğin mırıldanması gibi, ilk başta bozuk olan sesler pratik yaptıkça mükemmelleşir. İşitsel geri bildirim, saka kuşları ötüş pratiği yaparken kendi seslerini kulaklarıyla sürekli dinlerler. Beyin, çıkan sesi hafızadaki orijinal melodiyle karşılaştırır ve sirinks kaslarına mikro komutlar göndererek hatayı düzeltir. Bölgesel ağızlar, diyalekt farklı bölgelerde yaşayan saka kuşları, o yöredeki yaşlı kuşlardan öğrendikleri için farklı lehçelerle öterler. Bu durum, onların çevrelerindeki sesleri ne kadar dinamik bir şekilde kopyalayabildiklerini gösterir. Taklit yeteneği, sakalar sadece kendi türlerini değil, çevrelerinde sık duydukları diğer kuşların, örneğin kanarya veya florya, makamlarını da öğrenip kendi melodilerinin arasına kusursuzca yerleştirebilirler. Saka kuşlarında şak şak ötümü namesi, kuşun arka arkaya ritmik, keskin, adeta iki nesnenin birbirine vurulmasıyla çıkan şak 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 sesine benzeyen, yarışmalarda ve kuşbazlar arasında en makbul kabul edilen usta işi vuruş namelerinden biridir. Temiz ve net çıkartılan uzun şakşaklar sakanın değerini doğrudan artırır. Çok hızlı hava darbeleri, hızlı valv hareketi. Şak namesi, kesintisiz uzun bir melodi değil, patlamalı, perkülatif darbe sesleridir. Sirinksin çevresindeki mikrokaslar, hava yolunu milisaniyeler içinde çok hızlı bir şekilde açıp kapatır. Hava akımı, timpaniform zarlara sürekli gitmek yerine, kesik kesik ve yüksek basınçlı şok dalgaları halinde vurur. Zarların maksimum gerginliğini ve akustik çarpışma. Sesindeki o sert ve net tınıyı elde etmek için sirinks içerisindeki timpaniform zarlar ve iç dudaklar, labia, kaslar yardımıyla maksimum gerginliğe ulaştırılır. Akciğerlerden gelen yüksek basınçlı hava bu gergin zarlara çarptığı anda, zarlar çok yüksek frekansta ani bir salınım yapar. Sesin bu kadar vurmalı çıkması, sirinksteki dokuların birbirine fiziksel olarak çarpmasıyla değil, havanın gergin zarları aniden yırtarcasına geçip valflerin kapanmasıyla oluşan akustik bir patlamadır. Çift taraflı senkronizasyon, sağ ve sol kanal uyumu. Saka kuşunun sirinksi iki bağımsız ses kanalına, sağ ve sol bronş sahiptir. Şak namesinin kusursuz, dolgun ve yankılı çıkması için kuş, beyninden gelen sinyallerle sirinksin hem sağ hem de sol kanadını aynı mikrosaniyede ve aynı tonda patlatarak senkronize şekilde kullanır.
Eğer iki kanal arasında milisaniyelik bir kayma olursa ses, şak şak gibi net değil, bozuk veya çift sesli, fıslama gibi çıkar ve kuşbazlar buna bozuk ötüm der. Trakea, soluk borusu, rezonansı. Sirinx'te üretilen bu keskin hava patlamaları, yukarı doğru çıkarken soluk borusunun, trakea, boyu ve gaga hareketleriyle filtrelenir. Kuş gagasını her şak sesinde hızlı açıp kapatarak sesin rezonansını ayarlar ve ortaya kafeste yankılanan o net metalik vuruşlar çıkar. Saka kuşunuzun ötüş karakterini analiz etmek ister misiniz? Eğer isterseniz, şak şak namesinin yanına yakışan diğer makbul nameleri, çişpetpet, kasmak, bülbül ağızları veya kuşun bu zor nameyi çıkarırken harcadığı enerji ve kondisyon ihtiyacını konuşabiliriz.
Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Videoyu hazırlayan Tansel Edgü.